Belgrad'dan İtalya'ya, İtalya'dan Portekiz'e muhakkak bir videoda Singapur diyoruz. Bunun nedeni Singapur'u çok iyi bilmemizden dolayı, buralara gelip gitmemizden dolayı. Şimdi şehrin simgesinden başladık. Sonunda Singapur'dayız. Yalnız yağmurlu bir dönemdeyiz. İsterseniz Singapur videolarının devamını ben daha sonra çekerim. Çünkü pek Singapur videomuz yok biliyorsunuz ki. Dediğim gibi şehrin simgesi Merlion Park'tayız. Size etrafı biraz göstereyim. Hava biraz dediğim gibi karmaşık ve bulutlu, yağmur havası. Şimdi burası neden şehrin simgesi arkadaşlar? Aslan bir kere şehrin simgesi. Altı balık figürlüdür. Singapur'un böyle aslan başına sahip balık figürlü bir simgesi. Yani Malayca'da da böyle Singapura asıl adı. Daha sonra Singapur oluyor. Bu 70 ton ağırlığında bir heykel arkadaşlar. 70 ton ağırlığında, şöyle göstereyim. Tam ikonik bir yerde. Yalnız şehirde de bugün inşaat hali, kapalı hava, bu gibi durumlar var. Tam finans merkezinin yakınında bulunuyor. Tabii turistlerin böyle bir fotoğraf çekme yarışı mevcut. Fotoğraf bitsin. Evet, biz de geçelim. Singapurlular daha önce balıkçılıkla ilgili oldukları için böyle bir simgeleri var. Hem aslan hem balık figürlü arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Tabi burası Malezya'dan bağımsızlığını almış. Küçük bir şehir ülkesi. Buranın devamında şimdi çok kalabalık çekilecek gibi değil. Normalde buralara gelmiyorum. Video çekmek maksadıyla geldim. Jubile Köprüsü burası da. Merlion Park'a ulaşım için. Tabii ben çekince ve gösterince turistlerin de ilgisini çekti. Hemen geri döndüler. Bu köprü 2015 yılında yapıldı. Karşıda da aslında görünebiliyorsa şöyle zoom yapacağım. Singapur dönme dolabını görüyorsunuz. Asya'daki en büyük dönme dolaptır o da. Oraya da gideceğiz. Karşıda metal bir köprü, videoda görünüyor mu bilmiyorum. Helix Bridge. Birazdan oraya gideceğiz. Şehrin ana simgesi, ana köprüsü de orasıdır. Şehrin DNA'sını gösterir. O tarafa doğru gideceğiz. Marina Bay'da böyle gezmiş olacağız. Abi sıcaktan ve kalabalıktan konuşamıyorum. Öyle bir durum. Bir de insanları da etkilemek istemiyorum. Bakın herkes fotoğraf çekilmek istiyor. Böyle bir şey var. Onun için ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bugün şehrin ana gövdesi, yani ikonik yapıları etrafında dolaşacağız. Yarın da size Chinatown, Little India, Arap Caddesi'nde biraz gezdiririm. Sultan Camii'ne bakarız. Birkaç cami gezeriz. Şehrin arka sokaklarını da, yani arka mahallelerini de görmüş olursunuz. Sadece yani Singapur bu değil. Alışveriş merkezleri değil. Arkada değişik sokaklar var. Little India gerçekten Hindistan kültürü gibi bir yer.
Arap Caddesi üzerinde de daha çok Türkler falan da var. Karşıda da devasa bir alışveriş merkezi, otel sizi karşılıyor. Apple'ın artık ikonik oldu o da. Apple'ın binası. Şehir şimdilik ana gövdesiyle burada karşımıza çıkacak. Biz de etrafında şöyle bir gezeceğiz buranın. Bugünü tamamlayacağız. Şehirde tabi biliyorsunuz küçük bir yer. Küçük bir yer olduğu için sürekli dolgu çalışmaları var. Formula 1 de burada. Formula 1'in pisti falan da var. Sürekli dolgu çalışmaları, inşaat çalışmaları mevcut şehirde. Bu nedenle alanı genişletiyorlar arkadaşlar, toprak bütünlüğünü. Şöyle bakın, finans merkezini de size bir daha göstereyim. Hemen Menlo Park'ın arkasıdır. Evet, kendimizi de şöyle çekelim. Helix Bridge'e doğru gideceğiz. Helix Bridge'in oradan biraz Helix Bridge'i anlatırız. Tam anlatamadıysak işte kalabalığa verin, sıcaklığa verin. Güneş de gitti ama hava hakikaten sıcak. Hava Singapur'da her zaman sıcaktır. Böyle bir durum. Devam ediyoruz. Helix Bridge'de görüşürüz. Arkamız gördüğünüz gibi inşaat sahası. Singapur sürekli gelişmeye çaba gösterdiği için durmadan bir inşaat alanı mevcut. O sürekli bahsettiğimiz Helix Bridge'in önüne gelmeden size göstermek istediğim bazı şeyler var. Şöyle onları da göstereyim. Göstereyim derken ufak bir bisiklet kazası yaşandı. Kimseye bir şey olmadı. Böyle olimpiyatlarda, müsabakalarda fotoğraf çekenlerin fotoğrafları burada. Fotoğrafçıların adı da hemen burada yazmakta. Hemen duvarın arkasına da geçelim. Bakın, ilkokul öğrencilerine resimleri var. This picture is of the sea. I'm a diver. I like different types of fishes. 8 yaşındaymış. 2006'da çizmiş. Bunun gibi. Bu daha 14 yaş resmi. 14 yaş, 11 yaş, 8 yaşında bir resim. Bu şekilde motive edici, güzel resimler mevcut. Burada bence çocukların resimlerinin yer alması çok güzel bir düşünce. Buradan devam edeceğiz. Buraya bir dolgu çalışması yapıyorlar. Sürekli bir gelişim durumu mevcut. Şöyle şehri tekrar bugün göreceğiz. Helix Bridge'teyiz. DNA benzeri bir örneklemeyle yapılan köprü bu. 2010 yılında tamamlanmış. Gündüzü pek bir şey ifade etmiyor benim için en azından. Gecesi o kadar güzel ki lambaları görüyorsunuz sanırım. Renkli lambaları vardır Helix Bridge'in. Bu şekilde bir köprüdür. Belgrad'da bu köprüden bahsetmiştim. Bakın bir kısım buna benzer bir köprü yapmışlardı Belgrad'da. Tabi orijinal formu Helix Bridge. Bundan esinlenerek yapılan birçok köprü formu mevcut. Dediğim gibi 280 metre uzunluğunda bu köprü. Şu inşaat sahasını görmeseydik çok iyiydi ama biraz şehrin içinde inşaata mahkum kaldık gibi. Helix Bridge buna benziyor. Gece de sizi getiririm. Gecesini de görürsünüz. Zaten gece buralar daha bir güzel. Gecesine de ayrıca geleceğiz. Buraların
keyifli geçiyor bakın gezi. Biraz sıcak bizi bunalttı sadece. Şöyle serinlemek için alışveriş merkezine gireyim ben. Oralara bir bakayım. Singapur'da daha çok sabah spor olur arkadaşlar. Bu saatte pek spor yapan olmaz. Sabah herkes işten önce genelde spora önem verir. Kalkarlar, spor yaparlar, koşarlar, yürüyüş yaparlar, bisiklete binerler. Ler oğlu ler. Bitmez yani spor seven bir halk, topluluk. Tabii şehirde yabancı nüfusu da çok fazla, çalışmaya gelen çok fazla buralarda, bunu söyleyebiliriz. Karşıdaydı, görünebiliyor mu? Bakacağız. Evet, sanırım görünmüştür. Karşısı Bilim Müzesi. Buranın da rufuna çıkabiliyorsunuz. Ama size önerim rufuna çıkmanız yönünde değil. Önerim bir yemek rezervasyonu yapıp aşağı yukarı aynı yükseklikte bir yerde yemek yemeniz olacaktır. Şimdi burası 2010'da tamamlanan bir köprü. Diğer köprüde Jubile Köprüsü yazar. 50. yıl onuruna yapılmış bir köprüdür. Neyin 50. yılı? Şehirdeki ekonomik gelişmelerin bağımsızlıktan sonra, Malezya'dan ayrıldıktan sonra şehirdeki ekonomik anlamda gelişmelerin, eğitim anlamındaki gelişmelerin kutlamalarına SG yani Singapur'un 50'si anlamına gelen logoları da vardır. Bunu her yıl artık kutluyorlar. Böyle diyebiliriz. Genelde böyle bir şey olmaz ama seyyar gelmiş. Dondurmayı $2'dan paket ediyor burada. Genelde olmaz. Köprümüz böyleydi. Şimdi biraz etrafta yine sizi gezdireceğim. Alex Bridge, dediğim gibi ışıklı, gece de geleceğiz. Yarın akşam mı geliriz? Belki yarın akşam geliriz. Çünkü bana oldukça yakın bir bölge. Bana çok yakın bir bölge. Yani yürüyerek bana 10 dakikalık bir bölgede burası. Hatta 10 dakika sürmüyor bile. O kadar yakınım bu alana. Buradan sonra alışveriş merkezi. Arkada bir değişik ormanımız var. Oralara da gireceğiz, bakacağız. Sizinle hep birlikte gezeceğiz. Havanın başımızı açacaklarını biliyoruz. Nedir? Hava kapandı birden. Yağmur yüzünü gösterebilir. Ama henüz öyle bir şey yok. O arada fırsat bu fırsat. Biz de sizinle biraz gezelim. Şöyle etrafı görün istiyorum. Millet yorulmuş, dinleniyor. Çok güzel. Bunun içinde balıklar da yüzüyor ama şu an tabii burada göremeyeceğiz. Biraz yürüyelim arkadaşlar. Biraz buralar aslında
Singapur'un en önemli yerleri tabi. Ama turistler buralarda dinleniyorlar, yemek yiyorlar. Sigara içme alanları böyle. Belirli yerlerde sigara içebilirsiniz. Böyle her yerde sigara içmek yok. Bazı semtlerde içebilirsiniz. Ditilin diye falan oralarda. Yani böyle çok göze batmayan yerlerdeyseniz olabilir. Oldukça düzenli. Yani kanun, kural her zaman burada işler. Böyle diyelim. Merlin Park karşıda kaldı. Aşağı inelim mi? Aşağı ileriden ineriz. Devasa bir alışveriş merkezi. Üstü otel. En üstü de biliyorsunuz ki roof buranın. Ben alanda yürüyüş yapmayı çok seviyorum ama Doğu Botanik Parkı, doğu tarafı, doğu yakasında da bir inşaat mevcutmuş. Yani oralara da bir düzenleme yapıyorlarmış şu an. Oralara maalesef gidemiyoruz. İnelim buradan. Yani köprüye kadar gideceğim. Ama diğer tarafa inşaat alanı olduğu için kapalıymış. Şimdi bakın buralarda su biraz kötüdür. Yani bir şehir yerleşim temizliyorlar ama tabii gün içinde temizlemek pek mümkün değil. Denize Singapur'da girecekseniz arkadaşlar, denize girecekseniz Sentosa adasına gideceksiniz. Sentosa'ya ne zaman giderim bilmiyorum. Çeker miyim ya da kamerayla gider miyim? Bakın dediğim gibi kural işler. Burada balık tutmanın cezası 3000 Singapur doları tabi. Ama Singapur dolarının da Amerikan dolarından aşağı yukarı yanı yok. Oldukça güzel. Şehri böyle finans merkezini daha iyi görebiliyorsunuz. İleride Apple'ın binası var. Biraz daha gezeceğiz. Bugünü tamamlayacağız. Akşam yağmur yağmazsa sizi ben de buralarda tekrar gezdireceğim. Umarım yağmaz. Böyle tabi turistler gezmekten yorulmuş. Çoğu turist değil arkadaşlar. Çoğu turist değildir. Bir kısmı bugün pazar olduğu için çalışan işçilerin izin günü off var bugün. Filipinli, Bangladeşli, Hintli bu gibi milletlerden çalışmaya gelen insanların böyle biraz izin günü diyebiliriz. Evet, bakın o belli Filipinli çoğu. Onlar kendilerini belli ediyorlar burada. Akşam bir ışık gösterisi falan da oluyor. Bakacağız. Akşam için ayrı bir video yapacağız. Çünkü video bayağı uzar yoksa. Ona akşam bakacağız.
Evet. Devam edelim. Şimdi su gösterisi başladı ama gece daha güzel olacak ha. Gece bir daha geliriz. Yarın daha güzel olacak. Yarın da biraz arka sokaklardan çekelim. Arka sokaklardan daha iyi olur. Buralar da yarın bu kadar kalabalık olmayacak. Çünkü dediğim gibi işçilerin tatili olduğu için işçiler bakın gezmeye çıkmışlar. Bir kısmı turist değil. Bir kısmı turist değil. Apple'ın burada içeride selfie falan çekilenler var. İkonik bir bina oldu. Bu şekilde. Fiyatlar nasıl? İsterseniz içeri girer bakarız ama fiyatlar bu yakada. Şöyle kendimi de göstereyim. Fiyatlar bu yakada. En düşük Çin'dedir. Hong Kong'tadır. Hong Kong, Japonya'da düşüktür. Tayland'da düşüktür. Daha sonra Singapur'da düşüktür. Bunların arasında aşağı yukarı 20-30 dolar falan oynar. Tayland'a gidecek arkadaşlar varsa Tayland'dan almalarını öneririm. Taksi alabilirsiniz. Singapur'da da gayet uygun. Yani illaki Tayland'a gitmenin bir manası yok. Bir telefon ihtiyacınız varsa ya da tablet, bilgisayar buralara geldiyseniz alabilirsiniz. Fiyatlar gayet uygun. İçeri şimdi ben gireceğim ama oradan çekim yapmayacağım. Böyle bir gezinti yapacağız içeride. Garden by the Bay'dayız. Çok güzel yeşillik bir alandır. İleriye doğru gidince göreceksiniz 5-6 noktası, hatta biraz daha fazla noktası olabilir. Tabii insanlar şu an bu alanda böyle eğleniyorlar. Akşamüstü gezintisine biz de çıktık. Biraz yağmur gelebilir diye korkuyorum. Onun dışında günümüz oldukça keyifli geçti. Fena geçmedi. Size yapay ormanı da gösterdikten sonra günü tamamlamış olacağız. Ama arada insanlar nasıl eğleniyor, vakit geçiriyor onu da görün istedim. Birazdan tekrar bu alanda görüşeceğiz. Dediğim üzere buluştuk arkadaşlar. İşte bahsettiğim alan burası. 2012 yılında açılan devasa bir park diyelim buraya. Bence doğa parkı. Ben park diyorum buraya sürekli. Çünkü arkada da gördünüz gençler eğleniyor. İşte asfalt var ama yeşillik de bir yandan var. Şu karşıda gördükleriniz yapay ağaçlar, 25 ila 50 metre yüksekliğinde dev yapay ağaçlar bunlar arkadaşlar. Bu ağaçların güneş enerjisi toplamak, yağmur suyu toplamak ve bitkiler için destek sağlamak gibi işlevleri var. Bu işlevlerle birlikte hem çocukların hem de bu teknolojiye, doğa işlerine meraklı olanların ilgisini çeken bir yer. Öyle diyebiliriz. Diğer taraflarda seralar da var. Ama bugünlük benden yeter. Ben de şuraya çökeceğim. Ve dinleneceğim. Önce kendime içecek bir şeyler alayım. Buranın gecesini de çekeceğiz. Bugün gezdiğimiz yerlerin gecelerini de çekeceğiz ki geceli gündüz ayrımı belli olsun. Yarın Little India, Chinatown, Arap Street'te biraz dolaşırız. Zaten bana hepsi yakın. Bu şekilde Singapur'u biraz tanıtmış oluruz diye düşünüyorum. Pek bir şey anlatamadık. İnsan bildiği yerde yanılırmış.
Affınıza sığınırım. Görüşürüz. Gündüzden bu kadar olsun. Gecesi de ayrıca dediğim gibi çekeceğim. Güzel bir gösteri izledik. Bunun uzun versiyonunu da size daha sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Affedersiniz. Şöyle hemen. Gösteri 10-15 dakika kadar sürüyor. Burayı size zaten gündüz anlattık. 25-50 metre yüksekliğinde dev ağaçlar var dedik. Yapay bunlar. Bunların özelliği de güneş enerjisi toplamak, yağmur suyu toplamak, bitkiler için yine destek sağlayan üniteleri var. Böyle güzel. Tabi burası ilk videoyu izlerseniz çok kalabalıktı. Birden tabi gösteri bitince boşaldı.